Kamp ateşi, Ademoğlunun on binlerce yıl boyunca ateş başında dinlediği, hikayelere duyduğu özlemdir. Sultanpınar Yaylası, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı 1240 metre yükseklikte ormanlarla kaplı bir yayladır. Çevresinde bulunan Acelle ve Karagöl yaylaları ile birlikte bir plato görünümündedir. Sultanpınar Yaylası İstanbul'a 3 saat mesafededir. Akyazı Kuzuluk yolu üzerinde Beldibik köyünden sapılıp Boztepe köyü takip edilerek yaylaya ulaşılır. Beldibi Sultanpınar Yaylası arası 16 kilometre olup dik ve virajlı bir yolu vardır. Köknar ormanları ile çevrili yaylada bulunan gölet kenarı hem çadır hem de karavan ile kamp kurmak için idealdir. 2 bölüm halinde yayınlayacağım Sultanpınar kampının ilk bölümünde kamp ateşinin bize bahşettiği lezzetleri, ikinci bölümünde ise yaylada yaptığımız yürüyüşü anlatacağım. 3 kişilik kamp ekibimizle birlikte önce çadır kuracağımız yeri tespit ettik. Cefken kampından hatırlayacağınız gibi çadırımı hızlı bir şekilde kuruyorum. Yaz mevsimi olduğu için Kolombiya'nın Pinewood tipi çadırını tercih ettim. Bu çadırın açılabilir yan pencereleri sıcak yaz gecelerinde daha ferah bir iç mekan sağlıyor. Çadır kurulumu tamamlandıktan sonra her zamanki gibi sabah kalktığım zaman karşılaşacağım manzarayı test ediyorum. Yaz kamplarında ince, ter tutmayan, çabuk kuruyan polyester pantolonlar tercih edilmelidir. Şorta dönüşebilen modeller sıcak havalarda büyük kolaylık sağlamaktadır. Artık kamp sofrasını hazırlamanın vakti geldi. Bugün Nurgaz ateşüstü ızgarayı ilk defa test edeceğim. Sultanpınar Yaylası ormanlarında her zaman kuru odun bulabilirsiniz. Ancak her kampta tedbiren yanımda kesilmiş odun getiririm. Nurgaz ateşüstü ızgara katlanabilir ayakları ile toprak üstü ateş yakmak için oldukça kullanışlı. Hem ızgara yapmak için hem de demir tencere gibi ateş üstünde pişen kaplarda kullanılabilir. Ayrıca bagajda yer kaplamıyor. Ancak toprak üstü ateş yakmanın yasak olduğu yerlerde kullanılamaz. Bugün kamp menümüz oldukça zengin. Patlıcan ve biberleri önceden közledikten sonra etleri pişirmeye başlıyorum. Tavuklar pişerken çıkan cızırtı bu güzel doğanın bir parçası sanki. Bir kamp için mükellef sayılabilecek soframız hazır. Şunu söyleyebilirim ki hayatımda ben böyle kamp yapmadım. Daha bunun tatlısı var. Hem de sürpriz. Karademlik'in artık sahne alma vakti geldi. Ateşüstü ızgara bu kampta çok güzel bir sınav verdi. Ateş üstünde ne varsa derleyip topladı. Demliğin kuş sesleri arasında kaynamasını izlemek bile inanılmaz keyifli. Ateşi harlandırmak için attığım her bir odun içime huzur veriyor. Tam bu huzuru yaşıyorken toplumsal bir hastalık olan havaya ateş etme maalesef burada da karşımıza çıktı. Tek faydası sesten ürken yabani hayvanların artık çadırımıza yanaşmayacak olması.
Ekip üyesi arkadaşlarım çayın demlenmesini beklemeden sürpriz tatlının peşine düştüler. Muzu ve çikolatayı gördüklerinde bir anlam veremediler. Ancak közde çikolatalı muz yapacağım dediğimde ilgilerini çekti. Önce muzları ortasından yarıp kalıp çikolataları içlerine yerleştiriyoruz. Muzları kabuğuyla birlikte ızgaranın üstüne pişmeye bırakıyoruz. Çikolatalar kabukları kararmış muzun içinde eriyene kadar bekliyoruz. Bu tatlının adı ne şimdi? Ayı tatlısı. Ayı tatlısı mı? Ne diyorsun sen ya? Ateşin sıcaklığı ile eriyip birbirine karışan muz ve çikolata müthiş bir lezzet meydana getiriyor. Kamp ortamında yapılacak en güzel tatlılardan bir tanesi bu olsa gerek. Muz tatlımızı yerken karademlik çayımız da demlendi. Artık gölün kenarına dinlenme vakti. Yaylanın temiz havasını içimize çekerken çay da tüm yorgunluğumuzu alıyor. Kuksa bardağımı bu kampta ilk defa deniyorum. Kuksa, İskandinavların kullandığı tek parça ağaç oyularak yapılan bir ahşap bardak. Bu bardağın bir de hikayesi var. İskandinav adetlerine göre kuksayı satın almak doğru değil. Ya kendin yapacaksın ya da hediye gelecek. Bana hediye eden olmadığı için maalesef kendim almak zorunda kaldım. Bu arada ağaç bardak bizim kültürümüzde var elbette. Eski çamlar bardak olduğu deyiminde aslında bu ahşap bardaklardan bahsediliyor. Kamp ritüellerinden bir tanesi de közde Türk kahvesi. Toprak cezvede yavaş yavaş pişen kahvenin lezzetine doyum olmuyor. Kahvenin taşmasını beklerken aldığım hazzı tarif edemem. Ancak fotoğraflayabilirim. Kampın en güzel anı ateş başında yapılan sohbetlerdir. İnsanın ateşe karşı köklerinden gelen bir ilgisi var. Ateş sadece insanın yemek pişirmesine yardımcı olmamış. Işık olmuş, yol göstermiş. Hayatın her alanında ateşe ait bir iz var. Yakarken pişirmiş. İnsan pişmiş çamurdan yaratılmadı mı zaten? Kamp ateşi, Ademoğlunun on binlerce yıl boyunca ateş başında dinlediği hikayelere duyduğu özlemi ifade eder. Ateşe daldığı zaman pervane gibi alevlerin içinde bulur kendini. Ateşin sıcaklığı yaylanın serinliğini bastırdı. Kamp ekibimiz sohbete daldı. Gecenin sessizliği her şeyi örtünce doğanın sesi duyulmaya başlanıyor. Kuru köknar yapraklarının yanarken çıkardığı ses kurbağa sesleriyle birleşiyor. İnsanın sadece bu sesi duymak için bile kamp yapması gerek. Kamp yapmanın en güzel taraflarından bir tanesi gece uzun pozlama ile çekim yapmaktır. Ancak bugün şanssız bir gündeyiz. Hem dolunay olması hem gece inen sis yıldızların görünmesini engelliyor. Göl kenarında kampçıların oluşturduğu yansıma güzel bir fotoğraf veriyor. Bu gecenin fotoğrafı ise kamp ateşiyle çadırın oluşturduğu kompozisyon. Yanan odun parçalarının havada oluşturduğu ışıktan çizgiler keyfimi yerine getirdi. Çadırlara çekilme zamanı geldi. Çadır kapısında yanan kamp ateşiyle uykuya dalabilirim. Sizi ateşte yanan odunların muhteşem sesiyle baş başa bırakırken kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Kamp ile ilgili görüş ve sorularınızı yorum bırakarak iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde Sultanpınar Yaylası'nda yaptığımız yürüyüşü izleyebilirsiniz.